Ekvatorun kuzeyine ve güneyine yayılmış 17.500 adada, 300 farklı etnik kökenden insanın 700 farklı dili konuştuğu, eşsiz doğal yapısı, yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran tarihi tapınakları ve masmavi uzayıp giden okyanuslar ile bir uzak doğu cennetine gidiyoruz. Evet, burası Endonezya. %88'i Müslüman olan dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkesi. Konumuyla doğal güzellikler açısından şanslı. Ama seller, tsunamiler ve depremler gibi doğal felaketlere oldukça açık olan bu Güneydoğu Asya ülkesini keşfetmeye başlamadan önce videoların devamı için abone olmayı ve daha geniş bir kitleye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hint ve Pasifik okyanusları arasında bulunan Endonezya'nın doğusunda yer alan adalarıyla okyanus kıtasında da toprakları bulunmakta. Ekvator çizgisi üzerinde yer alan ülkenin komşuları ise kuzeyde Malezya, doğusunda ise Papua Yeni Gine ile Doğu Timor. Singapur, Filipinler, Avustralya ve Hindistan'a bağlı Andaman ve Nikobar adalarıyla da deniz komşusu. 17.000'den fazla adaya sahip Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesi ve 1.900.000 kilometrekarelik yüz ölçümüyle de dünyanın en büyük 14. ülkesi. Adaların en büyükleri Borneo, Sumatra, Java, Sulawesi ve Yeni Gine. En bilinen ve en turistik adası ise Bali Adası. Dünyanın son cenneti olarak adlandırılan, tapınakları ve doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan Bali'nin %93'ü Hindu. Dünyanın en kalabalık adası olan Java ise 145 milyonla nüfusun yarısından fazlasına ev sahipliği yapmakta. Java Adası'nda yer alan Jakarta ülkenin başkenti ve en büyük şehri. Fakat şehirde fazla nüfus ve altyapı yetersizliğinden dolayı yeraltı suyunun yoğun kullanılmasıyla çökmeler oluşuyor. Bu nedenle başkent 2030 yılında 10 milyon nüfusu Jakarta'dan Borneo Adası'ndaki Kalimantan ormanlık alanına taşınacak. Ayrıca bu duruma çözüm bulunmazsa şehirde yaşayanların da tahliye edilmesi gerekebilir. Endonezya, Türkiye'nin 4 saat ilerisinden gitmekte. Başkent Jakarta'dan İstanbul uçakla yaklaşık 13 saat. Endonezya'yı ziyaret etmek isterseniz, Türkiye vatandaşları 30 güne kadar vizeden muaf. Ülkenin tarihine kısaca değinirsek, Endonezya takım adaları yüzyıllarca birbirinden bağımsız krallıkları ve sultanlıklara ev sahipliği yapmış. Son 200 yılda sömürgecilerin elinde kalan bu adalar topluluğu, 1949'da Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmıştır. Tarihinde 700, şu ansa 300'den fazla etnik çeşitliliğe sahip bu çok uluslu ülke, ulus devlet oluşturma çabası içinde çok yıpranmış. Katliamlar, insan hakları ihlalleri ve iç sorunlar ülkenin kalkınmasını gölgede bırakmış. Endonezya'yı bugün büyük ölçüde bir araya toplayan İslam dini ise Müslüman tüccarlar tarafından yayılmış. Endonezya şu an başkanlık sistemiyle yönetilen bir cumhuriyet ve dünyanın en büyük 3. demokrasisi. Ancak özerk bir yapıya sahip Aceh eyaletinde şeriat kanunları hakim. Örneğin alkol tüketenler, eşcinseller veya evlilik öncesi ilişkiye girenler halk önünde değnek cezasına çarptırılıyor. Ayrıca evli olmayan kişilerin yakın oturması veya karanlık bir ortamda bulunmaları yasak. Ek bir bilgi olarak Aceh ile Türkiye'nin Osmanlı döneminden gelen güçlü bağları var. 1560'da Aceh Sultanlığı Portekizlerin sömürgesine düşmemek için Osmanlı'dan yardım ister. II. Selim Aceh'e 600 kişilik bir askeri destek gönderir. Osmanlı askerleri Aceh'lilere top dökmeyi öğretir ve savaş eğitimi verir. Bugün Aceh'liler bu yardımları minnetle hatırlıyor ve o dönemden kalma yazışmaları hala saklıyorlar. Endonezya 270 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi. Bu büyük ülke 300'den fazla etnik kökeniyle oldukça yüksek bir çeşitliliğe sahip. Ülkenin %85'i Java, Sunda, Malay, Batak ve Madura gibi çeşitli yerel halklardan oluşurken, %15'i ise Araplar, Çinliler ve diğer milletlerden oluşuyor. Ülkenin resmi dili Endonezya. Bunun yanında 700'den fazla farklı dil konuşulmakta. Çoğu insan etnik dilini ana dili olarak konuşup, Endonezcayı ikinci bir dil olarak öğreniyor. Nüfusun %87'si Müslüman, %10'u Hristiyan, %1,7'si Hindu iken, %1,3'ü de diğer dinlere inanmakta. Böylece Endonezya, dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Endonezya'da hala kabile hayatı süren birçok yerli halk mevcut. Orman insanları Orang Rimba kabilesi de bunlardan biri. Kurdukları ağaç barakalarda kalan bu insanlar, ormanda mutlu ve huzurlu olduklarını ve evlerde yaşamak istemediklerini söylüyorlar.
Ancak palmiye yağı üretmek için yaşam alanları olan ormanların yarısı yok edilerek yerine palmiye ağaçları dikildi. Ağaçlar, arılar, su gibi tanrı ve tanrıçalar olduğuna inanan kabile üyeleri, çocuklarının okula gidebilmesi ve diğer haklardan yararlanabilmek için resmi olan bir inancı kabul etmeye zorlanıyor. Kimlik sahibi olabilmeleri için tanınan 5 din arasından birini seçmeleri gerekmekte. Bir diğer kabile de dünyanın son yamyam kabilesi olan Koravaylar. Papua eyaletinde yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan ilkel kabilelerden biri olan Koravaylar, dış dünyayla ilk karşılaşmalarının ardından 40 yıl geçmesine rağmen izole yaşamaya devam ediyor. Yaklaşık 3000 kişiden oluşan kabile kıyafet giymiyor, yaprak yiyor ve vahşi hayvanları avlayarak besleniyorlar. Sellerden ve zararlı canlılardan korunmak için ağaçların tepesinde yaşıyorlar. Kötü bir ruhun varlığına inanan ve bu ruha sahip kişileri yiyen kabile üyeleri, keşfedilip dış dünyayla iletişim kurmalarıyla bu geleneği neredeyse tamamen terk etmiş durumda. Ülkede daha birçok farklı kabile bulunmakta. Endonezya'nın kültürüne ve yaşantısına bakarsak, ülke 5 bölge ve 28 şehirden oluşmakta. Bu bölgelerde dil, kültür, yaşam koşulları, maliyetler ve yasalar dahil birçok konuda farklılıklar var. Örneğin bir bölgede $300 yaşamınızı sürdürebilirken, bir başka bölgede bunun 10 katı gerekebilir. Ya da bir adadan bir başka adaya gittiğinizde farklı bir ülkede gibi hissedebilirsiniz. Ve ülke çok büyük olduğu için aradaki mesafeler de oldukça uzak. Ekvator çizgisinde yer alan ülkede 12 ay boyunca yaz mevsimi yaşanır. Muson yağmurlarının etkisinde kalan ülkeye bazı aylarda yağmur yağsa da öyle büyük bir mevsim değişikliği göremezsiniz. Toplu taşıma pek gelişmediği için ulaşımda genellikle araba ve motor kullanılıyor ve bu da trafiğin oldukça yoğun olmasına sebebiyet vermekte. Bazı saatler 5 kilometrelik mesafe 2,5 saat sürebiliyor. Hatta benzin istasyonuna gitmek saatler alabildiği için yolların kenarında içi benzinle dolu pet şişeler var. Metrolar ise yeni aktif olmaya başladı. Hatta ilk metro 2019 yılında başkent Jakarta'da açıldı. Endonezya'da dil, din ve etnik yapı ne kadar fazla olsa da insanlar bu çeşitlilik içinde birlik oluşturabilmiş durumda. Endonezyalılar oldukça güler yüzlü ve yardımseverler. Bunun yanında meraklılar ve uzun sohbetleri severler. Birbirlerini sık sık ev ziyaretlerine ve gezmeye davet ederler. Endonezyalılar çoğu konuda ise oldukça yavaş. Bir randevuya yarım saat kadar geç gelmeleri normal karşılanır. Ülkede Güney Kore'ye benzer kadın veya erkek birçok pop müzik grubu var. Ayrıca tenise benzeyen badminton, futbol ve basketbol en yaygın sporlar arasında. Endonezya'da zengin ve fakir arasında keskin bir fark var. Jakarta'da gecekondu bölgesi ve bölgenin bittiği yerde başlayan lüks semtlerdeki gökdelenler ülkedeki gelir uçurumunu gözler önüne seriyor. Pis ve bakımsız sokakların yer aldığı fakir bir mahallenin ilerisinde güvenli olan güzel evler görebilirsiniz. Şehir ve köyler arasındaki fark ise daha yüksek. Nüfusun %10'u yani 27,5 milyon Endonezyalı fakirlik sınırının altında bulunuyor. Endonezya'nın Kalkınma ve Kültür Bakanı, ülkedeki yoksulluk oranının azalmasına çözüm olarak zenginlerin fakirlerle evlenmesini tavsiye etti. Bunun yanında Endonezya'da büyük bir çöp sorunu var. Çoğu insan bu konuda bilinçsiz durumda. Öyle ki Endonezya, dünyada okyanuslara en fazla plastik atık bırakan 3. ülke. Ülkede 2018 yılında kıyıya vuran ölü bir balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 plastik şişe, 25 naylon poşet, 2 çift parmak arası terlik ve 1000'den fazla farklı plastik parçalar çıktı. Surabaya şehrinde bu durumun önüne geçmek için kullanılmış plastik atıkların teslim edilmesi karşılığında otobüs seferleri ve şehir turu ücretsiz. Endonezya tropik bir bölge olduğu için canlı çeşitliliği çok yüksek. Bu nedenle evlerde böcek ve kertenkelelerle yaşamak sıradan bir durum. Bunun yanında tehlikeli hayvanlar da mevcut. Bunlardan biri de pitonlar. Yine 2018 yılında 7 metre uzunluğundaki piton 54 yaşındaki köylü bir kadını yuttu. Pasifik ateş çemberi olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'nın kötü özelliklerinden biri de bu hareket ve patlamaların yol açtığı doğal afetler. Ülke doğal afetlerden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Deprem, tsunami ve şiddetli yağışlarsa ülkede en fazla can alan doğal afetler. Endonezya'da yıllık ortalama 5000 deprem yaşanmakta. Ülkede son 10 yılda doğal afetler 12.000'den fazla can aldı. Bu afetlerin yol açtığı hasarların ülkeye yıllık maliyeti ise 20 milyar doları geçmekte.
Endonezya havayolu taşımacılığında da kaza oranı en yüksek ülkelerden biri. Hava Güvenliği Ağı'na göre son 10 yılda hiçbir ülkede uçak kazalarında Endonezya'da olduğu kadar can kaybı yaşanmadı. 2021'de gerçekleşen son kazada ise 62 kişi ölmüştü. Hatta Avrupa Birliği 2007'den 2018'e kadar hava sahasını Endonezyalı uçaklara kapatmıştı. Bu kadar uçak kazası olmasının sebebinin ülkenin büyüklüğü sebebiyle uçak arz ve talebindeki artışın sonucunda yetişmiş pilot ve uçak bakımı konusunda kalifiye eleman bulma zorluğu ve artan firmaların kalitesinin düşüklüğü gösterilmekte. Ülke ekonomisine bakarsak, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olan Endonezya, dünyanın ise en büyük 16. ekonomisi. 4.000 dolarlık kişi başı milli gelirle de dünyada 108. gibi düşük bir sırada yer alıyor. Endonezya'nın neredeyse yarısı Dünya Bankası'nın günlük açlık sınırı olarak belirlediği 5,5 dolardan daha az kazanmakta. Ülkedeki 4 iş insanının 30 milyar dolarlık serveti, en fakir 100 milyon kişinin toplam servetine değer nitelikte. Yine de ülke son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydetmiş. Pirinç tarlaları, yağmur ormanları ve yeraltı zenginlikleriyle de potansiyeli oldukça yüksek bir ülke. Ekonomide tarımın hala önemli bir ağırlığı var. Ekilebilir alanı %7,5 olmasına rağmen tarımsal üretimde 127 milyar dolarla dünyada 3. sırada. Gıda ve yakıt olarak kullanılan palmiye üretiminde de dünyada ilk sırada ve milli gelirinin önemli bir bölümünü palmiye ticaretinden elde etmekte. Bugün marketten aldığımız neredeyse tüm işlenmiş gıdanın içinde palmiye bulunuyor. Ancak palmiye üretimi, ormanların ve nesli tükenme tehlikesinde olan canlıların yok olmasına en çok neden olan tarımsal faaliyetlerin başında gelmekte. Bu nedenle Avrupa Birliği, palmiyenin biyoyakıt olarak ulaşımda kullanılmasını 2030 yılından itibaren yasaklayacak. Ülkede petrol ve doğalgaz da önemli ihracat kalemlerinden. Endonezya'nın para birimi Endonezya rupisi. 1 Türk lirası 967 rupiye eşitken 1 dolar 14.300 rupiye eşit. Daha rahat karşılaştırmak için 3 sıfıra atarsak 1 Türk lirası yaklaşık 1 rupi iken 1 dolarsa 14 rupi. Ülkede asgari ücret 3.940.000 rupi, yani 274 dolar. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 1,5 dolar, 1 kilo tavuk 3 dolar ve 1 litre palmiye ise 1 dolar. Ülke hakkında diğer bilgilere bakarsak, Endonezya erkekleri ortalama 1.58'lik boy uzunluklarıyla dünyanın en kısa erkekleri. Endonezyalı kadınlar ise 1.47 ile dünyanın en kısa ikinci kadınları. Başkent Jakarta'da her pazar günü belli cadde ve sokaklar sabah 6 ve 11 arasında arabasız gün etkinliği kapsamında trafiğe kapatılıyor. Her hafta yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı etkinlikte bisiklet, yürüyüş ve koşu gibi aktiviteler yapılıyor. Endonezya idam cezasının uygulandığı ülkelerden biri. Uyuşturucu suçu ise idam cezasıyla sonuçlanan suçların başında gelmekte. İdam cezasına mahkum olanların yaşamına idam mangasıyla, yani kurşuna dizilerek son veriliyor. Endonezya'nın Toraja kabilesinin ritüelleri bizi hayrete düşürecek türden. Bu kabile için ölüm bir son olarak görülmüyor. Biri öldüğünde cenazesini defnetmeye hazır olana kadar ölü mumyalanarak evde veya cenaze evlerinde bekletiliyor. O zamana kadar hala ruhları olduğuna inanılan ölülerle beraber yaşayıp onlara yemek bile yediriyorlar. Ölümünü kabullenip nihayet defnedilmeye sıra geldiğinde ise ölünün daha rahat huzura kavuşacağına inandıkları için bufalo kurban ediyorlar. Yani defin bir çeşit eğlenceli etkinliğe dönüşüyor. Defnettikten sonra ise ölüleri her yıl tabuttan çıkarıp gezdiriyorlar. Endonezya ve Monaco'nun bayrakları tıpatıp aynı. Tek farkları ise boyutları. Endonezya'nın mutfağına bakarsak vazgeçilmez ürünleri pirinç ve baharat. Tuzsuz ve yağsız haşlanmış pilav ülkede ekmek görevi görür. Kahvaltıda tavuk, balık gibi et ürünleri tüketirler. Ve Endonezyalılar evlerde ve lokantalarda yerel yiyecekleri genelde elleriyle yemeyi tercih ederler. Kızarmış pilav, dana etiyle yapılıp fıstık sosuyla servis edilen satay, balık etiyle yapılan pembek ve bir çorba olan bakso denemeniz gereken lezzetler arasında. Endonezya gezilecek yerler konusunda kendisine hayran bırakacak güzellikte bir ülke. Dünyanın en popüler adalarından biri olan Bali Adası, ünlü tapınaklarıyla Yogyakarta, dünyanın tek parça halindeki en büyük Budist tapınağı olan Borobudur Tapınağı, muhteşem manzarasıyla 1500 küçük adadan oluşan Raja Ampat ve vahşi yaşamı gözler önüne seren Tanjung Puting Ulusal Parkı görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı. Videomuzun sonuna geldik.
Siz de Endonezya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.